Bir yapay zekaya soru sorduğunuzda yanıt neredeyse anında geliyor. Ekranda birkaç satır metin, bir görsel ya da bir video beliriyor. Her şey son derece hızlı, hafif ve neredeyse görünmez. Oysa bu görünmezliğin ardında devasa bir fiziksel makine var. Arkada binlerce grafik işlem birimi, yani GPU, çalışıyor. Her biri yüksek miktarda elektrik tüketiyor ve ciddi bir ısı üretiyor. Bu sistemlerin sürdürülebilir şekilde çalışabilmesi için yoğun soğutma sistemleri devreye giriyor. Yani birkaç saniyelik bir yanıtın arkasında çok daha büyük ve karmaşık bir altyapı yatıyor. Görünmeyen bu makine aslında gezegenimizin kaynaklarına büyük bir yük bindiriyor. Yapay zeka devrimi çoğunlukla zeka, hız ve üretkenlik üzerinden konuşuluyor. Fakat bu devrimin bir de fiziksel faturası var. Ve bu fatura yalnızca teknoloji şirketlerini değil, enerji şebekelerini, su kaynaklarını ve iklim hedeflerini de ilgilendiriyor. Asıl soru şu: yapay zeka ne kadar akıllı olacak değil, bu zekanın gerçek bedelini kim ödeyecek? Her yapay zeka sorgusu aynı miktarda enerji harcamıyor. Basit bir metin istemiyle uzun ve karmaşık akıl yürütme gerektiren görevler arasında büyük farklar var. Görsel ya da video üretmek, metin tamamlamaktan çok daha fazla kaynak gerektiriyor. Asıl tabloyu, modelin türü, görevin karmaşıklığı ve aynı anda kaç kişinin sistemi kullandığı belirliyor. Bulut kelimesi kulağa hafif ve soyut geliyor. Oysa bulut dediğimiz şey aslında çok somut ve fiziksel tesislerden oluşuyor. Bunlar dev veri merkezleri. İçlerinde binlerce yüksek yoğunlukta çalışan işlemci ve GPU kümeleri var. Bu sistemler yalnızca elektrik tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda devasa miktarda ısı üretiyor. Veri merkezlerinde ısıyı yönetmek, sistemin güvenliği ve verimliliği için hayati önemde. Bu nedenle soğutma, yapay zeka altyapısının merkezinde yer alıyor. Elektrik üretimi, dağıtım altyapısı, soğutma sistemleri, bina tasarımı ve ekipman yenilemesi de bu büyük hikayenin bir parçası. Enerji tüketimi çoğu zaman gündeme geliyor. Ancak ikinci büyük başlık su. Veri merkezleri, özellikle de belirli soğutma yöntemlerinde ciddi miktarda su kullanabiliyor. Bu sadece doğrudan kullanılan suyla sınırlı değil. Kullandığınız elektriğin nasıl üretildiği de dolaylı olarak su ayak izi oluşturuyor. Burada önemli olan yalnızca kaç litre su kullanıldı sorusu değil. Asıl mesele bu suyun nerede kullanıldığı. Su açısından zengin bir bölgede kurulan bir veri merkeziyle su stresi yaşayan bir bölgede kurulan arasında büyük farklar var. Aynı teknoloji farklı coğrafyalarda çok farklı çevresel baskılar yaratabiliyor. Tek bir yapay zeka sorgusunun enerji ve su tüketimi küçük görünebilir. Fakat bu sistemler artık milyarlarca isteğe cevap veriyor. Yani tekil tüketim küçük olsa bile toplam hacim büyüdükçe sistemin çevresel etkisi devasa boyutlara ulaşıyor. Dijital deneyim bize hafif geliyor diye arkasındaki fiziksel yükü de hafif sanıyoruz. Oysa tam tersi geçerli olabilir. Ekranda gördüğünüz şey küçük. Fakat onu mümkün kılan altyapı son derece büyük ve kaynak yoğun. Birçok kişi yapay zekanın karbon etkisini yalnızca sunucuların harcadığı elektrik olarak düşünüyor. Ancak resim çok daha büyük. Yeni veri merkezleri inşa ediliyor, yeni nesil çipler üretiliyor, tedarik zinciri genişliyor. Beton, çelik, altyapı ekipmanları, lojistik ve üretim süreçleri devreye giriyor. Yani sadece operasyonel enerji değil, bu büyümeyi mümkün kılan fiziksel genişleme de karbon maliyeti oluşturuyor. Büyük teknoloji şirketleri bir yandan yapay zeka yarışını kaybetmek istemiyor, diğer yandan iklim hedeflerini korumaya çalışıyor. Ama bu iki hedef her zaman birbiriyle uyumlu gitmiyor. Asıl gerilim teknik değil, yapısal. Büyüme ile sürdürülebilirlik arasındaki gerilim. Peki sektör bu sorunu görmüyor mu? Görüyor. Çözüm arayışları iki ana başlıkta toplanıyor. Birincisi verimlilik. Daha verimli çipler, daha iyi soğutma sistemleri, daha akıllı veri merkezi yönetimi ve daha düşük enerji kaybı. Yani daha fazla işlem gücünü daha az watt ile sunma çabası. İkincisi enerji arzı. Artık sadece daha verimli sistemler kurmak yetmiyor. Şirketler doğrudan enerji tarafına da giriyor. Temiz enerji anlaşmaları yapıyor, nükleer seçenekleri değerlendiriyor,
uzun vadeli elektrik tedarikini güvence altına alıyor. Bu, yapay zekanın artık sadece yazılım değil, enerji sektörünün de doğrudan konusu olduğunu gösteriyor. Burada çok kritik bir tuzak var. Bir şey daha verimli hale geldi diye toplam tüketim otomatik olarak azalmaz. Tarihte bunun birçok örneği var. Bir teknoloji ucuzladığında ve hızlandığında insanlar onu daha fazla kullanmaya başlar. Bu da bazen toplam tüketimi azaltmak yerine artırır. Yapay zekada da aynı risk var. Daha ucuz çıkarım, daha fazla kullanım demek. Daha iyi görsel ve video modelleri, daha yoğun talep demek. Yani teknik verimlilik artışı ile toplam kaynak tüketiminin azalması aynı şey değil. Tam tersine verimlilik bazı durumlarda talebi patlatabilir. Bu yüzden asıl mesele kaynakların hangi toplumsal değerler için harcandığıdır. Bugün kullanıcıların büyük çoğunluğu kullandıkları yapay zeka araçlarının enerji, su ve karbon etkisini doğrudan görmüyor. Bir hizmetin fiyatını, hızını ya da kalitesini görebiliyorsunuz. Fakat çevresel maliyetini neredeyse hiç göremiyorsunuz. Bu çok büyük bir kör nokta. Çünkü ölçülmeyen, görünmeyen ve standart biçimde açıklanmayan bir maliyet, kamuoyunda yeterince tartışılamıyor. Büyük modeller için daha açık raporlama, eğitim ve çıkarım yükünün ayrılması, bölgesel su stresi bilgilerinin dikkate alınması artık kritik. Yapay zeka şüphesiz çok güçlü bir araç. İlaç keşfinden enerji optimizasyonuna kadar gerçekten faydalı alanlarda büyük katkı sağlayabilir. Mesele yapay zekayı şeytanlaştırmak değil. Asıl mesele bu teknolojiyi hangi amaçla büyüttüğümüz, gerçek maliyetini ne kadar dürüst biçimde açıkladığımız ve sınırlarını kimin belirlediğidir. Çünkü artık açık olan bir şey var. Yapay zeka yalnızca bir yazılım meselesi değil. Enerji, su, altyapı ve kamu çıkarı meselesi. Belki de artık sormamız gereken soru şu: yapay zekanın gerçek bedelini kim ölçecek, kim açıklayacak ve kim sınır koyacak?